Peki. Şunu çıkaralım da önümüzü kesmesin diye. Şuradan bir bardak su alayım ben. Tamam. Evet. Hazır mıyız? Evet. Muhterem arkadaşlar, hazırsak başlayabiliriz. Bugün 24 Temmuz 2019. Temmuz ayı oldukça hareketli bir ay. Tarihimizde de öyle olmuş. Özellikle bugün çok seneler önce, asırdan önce, belki bir asırdan önce ihdas edilmiş olan bir günü tebrik etmek istiyorum. Bu sizin gününüz. Hem gazeteciler hem de basın bayramı. İlk defa 1876 yılında anlaşılan sansür uygulaması olmuş. Sonra 1908 yılında meşrutiyetin ilanının hemen arkasından da sansür kaldırılmış. 1946 yılında da yine bu tarihte gazeteciler ve basın bayramı tesis edilmiş. Bu bir bakıma sizin gününüz. Bundan dolayı da sizleri de tebrik ediyorum. Bugünün de inşallah her zaman basınımız için rahat ortamların olduğu bir gün olmasını temenni ediyorum. Bugün böyle bir gün mü? Onu siz benden iyi biliyorsunuz. Fazla üzerinde durmak istemiyorum. Ama elbette bir takım sıkıntılar var. Gerçekleri yazanlar ve söyleyenler zaman içinde her zaman bir sürekli olarak bir takım sıkıntılarla karşıya kalmışlardır. Ama zaman içinde de bunların üstesinden gelmeyi başarmışlardır. Cenab-ı Hak inşallah daha hür bir basının etki altında kalmadan gerçekleri söyleyen elbette bir basının var olmasını arzu ediyoruz. Çünkü basın gerçekleri gündeme getirdiği için aslında mazlumların da bir bakıma dili, sözcüsü gibi kabul edilir. Aynı zamanda 24 Temmuz Erzurum Kongresi'nin de 24 Temmuz akdedildiği gündür. Erzurum Kongresi bağımsızlık savaşımızın önemli merhalelerinden birisidir. Gazi Mustafa Kemal Samsun'a 19 Mayıs'ta geldikten sonra Amasya'ya, Amasya'dan Sivas'a, Sivas'tan Erzurum'a intikal etmiş. İlk defa Erzurum'da bağımsızlık mücadelesinin nasıl yürütüleceği konusunda bir kongre akdedilmiş, karar alınmış. Arkasından da bildiğiniz gibi 4 Eylül'de Sivas'ta bir Sivas Kongresi akdedilmiş ve deklarasyon yayınlanmıştı. Onu mütakipte Ankara'ya avdedildiğinde hem meclis kurulmuş hem de mücadele fiilen başlamıştı. Bağımsızlık mücadelesi. Bundan dolayı da Erzurum Kongresi'ni bağımsızlık mücadelemizin, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun en önemli adımlarından birisi olduğu için hayırla yad ediyoruz. Tam 100. yılı. Tabii Lozan Anlaşması da tevafukan 24 Temmuz'a denk geliyor. Lozan Anlaşması da Türkiye Cumhuriyeti kurulduktan sonra akdedilen ve Cumhuriyetin kuruluşunu bir bakıma teyit eden bir anlaşmadır. Bugün bazen endişelerimiz olmuştur.
her ne kadar Ankara hükümeti misaki milli sınırlarını korumakta kararlı da olsa, o günkü şartlarda ne yazık ki bu tam manasıyla korunamamıştır. Hem Musul, Kerkük meselesi hem de Batı Trakya meselesi bugün gözlerimizin önünde. Bu bölgelerde Türk nüfusta, Müslüman nüfusta oldukça yoğunlukta. Bugün de bu yoğunluk eskisi gibi olmasa da daha fazla hissediliyor. Bundan yaklaşık 20 yıl kadar önce Türkiye Nüfus İdaresi bir istatistik yayınlamıştı. 1900'lerin başında Anadolu'da ve Osmanlı topraklarında nüfus yoğunluğuyla ilgili Orta Anadolu, yani Sivas, Tokat gibi yerlerde Müslüman nüfus %65-70. Geriye kalanlar Hristiyanlar ve Yahudiler. Ağırlıklı olarak da Hristiyanlar. Ama Trakya'da, Selanik'te Müslüman nüfus %92 idi. İmiş diyelim. Çünkü ben o istatistiki bilgiye dayanarak söylüyorum. Bugün de nasip olursa bu basın toplantımızın arkasından Gümülcine'de rahmetli Sadık Ahmet'in vefat yıl dönümü münasebetiyle yapılan bir toplantıya iştirak etmek için Gümülcine'ye geçeceğiz. Bundan dolayı da bu tarihi önemli hatırlıyoruz. Cenab-ı Hak İnşallah bundan sonraki yıllarımızda içinde bulunduğumuz sınırlar içinde huzur ve barışın tesisi için üzerimize düşen bütün vazifeyi, her vazifeyi bir hakkın idrak etmeyi, yapmayı bizlere nasip eder. Bildiğiniz gibi aynı zamanda bizim içinde bulunduğumuz bu ay 20 Temmuz önemli bir tarihtir. 1974 yılında Kıbrıs Barış Harekatı, Kıbrıs'ta zulme uğrayan, katliama uğrayan soydaşlarımızı, dindaşlarımızı bu zulümden kurtarmak için yapılan bir harekattı. Önemli bir harekattı ve başarıyla neticelendi. Bugün Kıbrıs'ta, Kuzey Kıbrıs'ta bir Kuzey Kıbrıs Türk Devleti varsa, o harekat neticesinde o devlet hayat bulmuştur. Henüz genel manada idrak edilmiştir diyemeyiz belki. Ama şunu da hatırlamadan geçemeyiz. Eğer 20 Temmuz harekatı yapılmamış olsaydı bugün adada Türklerin varlığından bahsetmek mümkün olmayacaktı. Bugün Akdeniz'de sürdürülen doğal gaz yataklarının bulunmasıyla ilgili çalışmalarda bizim bir rolümüz, etkimiz bile olmayacaktı. Kıbrıs'ın varlığı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin varlığı bizim o bölgelerdeki hak iddiamıza destek veren birer gerçektir. Bundan dolayı da buraya atıfta bulunmadan geçemeyeceğiz. Tabii ayrıca bizim yönümüzden de Saadet Partililer olarak 20 Temmuz Saadet Partimizin kuruluş yıl dönümüdür. Bugün bu sene 18. yıl dönümünü idrak ettik. İnşallah Saadet Partimiz bundan sonraki yıllarda yeniden büyük Türkiye'nin oluşması ve kurulması için üzerine düşen bütün görevleri bir hakkın yerine getirmek için çalışmaktadır. Yeni bir ruhla, yeni bir azimle, kararlılıkla biz bu çalışmalarımızı sürdürüyoruz ve Türkiye'nin bu hedeflere ulaşabilmesi için Saadet Partisi düşüncelerinin mutlaka hayata geçirilmesine inanıyoruz. Kararlıyız. Milletimiz tarafından da bizim bu çabalarımızın karşılık gördüğüne şahit oluyoruz. İnşallah önümüzdeki yıllar yeniden büyük Türkiye'nin kuruluş adımlarının atıldığı yıllar olacak. Ben elbette özellikle Edirne'de, Serhat şehrimizde Saadet Partimizin, teşkilatlarımızın göstermiş olduğu çabaya teşekkür ediyorum. İnşallah önümüzdeki yıllar
Saadet Partisi'nin iktidara yürüyüşünü bize müjdeleyen yıllar olacak. İlk seçimlerde de en büyük başarıyı almayı ümit ediyoruz. Bizim derdimiz sadece ülkemizin değil, bölgemizin, içinde yaşadığımız dünyada her ülkede barışın ve huzurun tesisi için çalışmaktır. Bizim hedefimiz bütün dünyaya barış ve huzur gelsin. Ama dünyaya barış ve huzuru getirmek önce kendi evimizin düzene sokmakla mümkün olur. Bundan dolayıdır ki biz ülkemizde barış ve huzur tesis edilsin. Ülkemiz kalkınmış, başkasından yardım bekleyen değil, başkalarına yardım eden bir ülke konumuna yükselsin. Arzumuz bu. Bu noktaya geldiğimiz zaman hem bölgemizde hem de dünyada barışa katkı sağlayacağımızdan kimsenin tereddüdü olmasın. Biz farklıyız. Biz sadece menfaatlerimizi gözeterek bir çalışmanın içine girmeyiz. Bütün dünyanın, elbette başta kendi ülkemizde yaşayan insanlarımızın saadeti bizim olmazsa olmazımızdır. Kendi şahsi menfaatlerimiz için, kendi ihtiraslarımız için değil, ülkemiz için, bölgemiz için, bütün insanlık için biz varız ve inşallah bir gün bunu da idrak edeceğiz. Biraz önce ifade ettiğim gibi bugün Gümülcine'ye ayrıca rahmetli bizim Sadık Ahmet'in hatırını tekrar hatırlamak, onun hatırına düzenlenmiş olan toplantılara katılmak üzere de inşallah buradan ayrılacağız. Muhterem arkadaşlarım, bunlar Temmuz ayı ile ilgili vakalar karşısındaki düşüncelerimiz ve fikirlerimizdi. Elbette biz gerçek dünyada yaşıyoruz. Ayağımızı yere bastığımız zaman içinde bulunduğumuz şartları da değerlendirmek mecburiyetindeyiz. Edirne'mizin birkaç tane özelliği var. Sınır şehri olduğu için turizmde önemli bir yer kaplıyor. Biraz önce arkadaşlarımızla konuşurken de şu anda 3. sırada Edirne'miz. En çok turist alan ilimiz İstanbul. Arkasından yazın özellikle Antalya geliyor. Ama onun hemen arkasından da Edirne'miz geliyor. Özellikle komşu ülkelerden gelen turistler Edirne'mizin ticaret hayatına da ciddi bir katkı sağlıyorlar. Tabii bu sadece Edirne'miz için değil, ülkemiz için de önemli bir durumdur. Çünkü gelen evet Edirne'ye geliyor ama aynı zamanda Türkiye'mize de bir katkı sağlıyor. Bugüne kadar son zamanlarda özellikle Yunanistan'a da bugün geçeceğimiz için Yunanistan'la ilgili gelişmeleri de dikkate aldığımızda ticaret hacmimiz 4 milyar dolar seviyesini yeni yakaladı. Birkaç senedir de bu seviyede cereyan ediyor. Ama biz maalesef eksideyiz. Yani aldığımız sattığımızdan fazla. Yunanistan'la olan alışverişlerimiz düşünüldüğünde hedef olarak bunun en az 8 hatta 10 milyar dolar seviyesine çıkmasını arzu ederiz. Yüzünüzden ne biliyor musunuz? Aslında Türkiye'nin en verimli topraklarından bir kısmı Trakya'mızdadır. Edirne'mizin bulunduğu topraklarda. Evet, Adana Ovası meşhurdur. İç Anadolu bilmem yerine göre Konya meşhurdur. Ama Edirne'nin de kendine mahsus özellikleri var. Trakya'mızın özellikleri var. Hayvancılıkta önemli bir noktayı işgal ediyordu. Tarımda buğday ve ayçiçeğinde çok önemli bir yere sahipti. Aynı zamanda çeltik üretimi de elbette bu bölgede çok önemli bir ürün. Ancak Yunanistan'la mukayese ettiğimiz zaman, Bulgaristan'la mukayese ettiğimiz zaman son zamanlarda tarım ürünlerinin oradan bize ithal edilmiş olmasını ben şahsen hazmedemiyorum. Biz niye ihraç konumunda bulunmayalım ki? Bizim neyimiz eksik? Ben size neyin eksik olduğunu söyleyeyim. Maalesef iktidar
tarımla nasıl ilgilenilmesi gerektiğinin farkında değil. Yanlış politikalar izliyor. Şu önemli bir kuraldır. Vazgeçilmez kuraldır. Çiftçi para kazanırsa çiftçiliğine devam eder. Para kazanmayan çiftçi zarar ettiği halde bu memlekete faydası olsun, ben şu tarıma da hayvancılığa da devam edeyim demez, diyemez. Kendi karnını doyuramayan bir insan ülkeyi nasıl doyursun? Kendi karnını doyurmak demek, bir işi yaparken tarımda girdileri ve bu girdilerin toplamını ele aldığınız zaman satış fiyatınızla mukayese ettiğinizde mutlaka çiftçinin cebinde para kalması lazım. Bu kadar basit, bu kadar sade. Bunu idrak edemezse bir iktidar tarımı nasıl kalkındırır, ayağa kaldırabilir Allah aşkına ya? Bir sürü kararlar alınıyor. İlan ediliyor, deklare ediliyor. Dağları devireceğiz. Sonunda biz dağın altında kalıyoruz. Çiftçi dağın altında kalıyor. Besici dağın altında kalıyor. Çiftçinin belli. Ham madde olarak tohumu, gübresi, kullandığı mazot, kullandığı ilaç, buralarda yok ama doğuya gittiğiniz zaman elektrik, suyu 400 metreden su çıkarıyor. Bunları dikkate aldığınız zaman, taşıma masrafları vesaire dikkate alındığı zaman, satış fiyatı bunun altında kalmamalı. En azından çiftçiye %15-20 bir kâr payı bırakmalı ki gelecek sene daha büyük bir şevkle topraklarını eksin. Evet, sorduğumuz zaman görüyoruz ki Trakya'da topraklarımız ekilip biçiliyor. Ama Anadolu'da toprakların %80'i neredeyse artık ekilip biçilmiyor. Boş duruyor. Ekmezsem hiç olmazsa zarar etmem diyor çiftçi. Bunu bir iktidar idrak etmez mi Allah aşkına ya? Basit bir ifadeyle söylüyorum. Çiftçi bir hasat mevsiminin arkasından cebinde para kalmazsa, geçimini sağlayacak bir kar yapamazsa çiftçiliğe devam etmez, edemez, etmez değil, edemez. Besici aynı şekilde. Siz hayvanı getireceksiniz, büyük bir kısmı ithal olacak, arkasından hayvanı besleyeceksiniz. Eğer söylenen rakam şu, yem fiyatları ve hayvan fiyatları, et fiyatları yaklaşık olarak senede 1,5 civarında artmazsa misli, çiftçi orada kar edemiyor. Şimdi süt fiyatına bakıyorsunuz, süt fiyatları bu rakamı tutturamıyor. Sütçülükten vazgeçiyor. Yüzlerce değil, binlerce süt hayvanı kesime gönderildi. Binlerce, 10 binlerce. Bu ne manaya gelir? Bundan sonra biz hayvan ithal etmeyeceğiz, süt ithal edeceğiz. Süt tozu ithal edeceğiz manasına gelir. Muhterem kardeşlerim, bu bize Cenab-ı Hakk'ın bahşettiği bir nimet, toprağımızda, meralarımızda, iklimimizde. Biz bunlardan istifade edebilirsek ülkemiz kalkınma yoluna girer. Edemezsek girmez. Ben sanayiye vesaireye burada girmek istemiyorum. Birçok konuya temas ettik ama özellikle tarım ve besicilikle alakalı iki konu hem Edirne'miz hem Trakya'mız için önem arz ediyor. Besicilik yapan insan da, tarımla ilgilenen insan da mevsim sonunda mutlaka cebinde para görmeli. Borçlarını ödedikten sonra para görmeli. Şimdi biz soruyorum, bütün çiftçi, besici borçlu. Borçlu ne demek? Kendi ihtiyaçlarını karşılayamadığı için borç alıyor demek. Borcu ödemek için borç alıyor demek.
İktidarın her şeyden önce bunu görmesi icap eder. Biz iktidara bakıyoruz. Tarım Bakanı mübarek, sevdiğim bir arkadaşımızın da mahdumu, Allah rahmet eylesin. Ama böyle tarımla böyle ilgilenilmez ya. Tarımla hiç ilgileri yok. Çiftçinin derdi nedir? Anlamıyorlar. Sormuyorlar. Eğer siz sormazsanız, çiftçinin, besicinin derdini anlamazsanız çözüm üretemezsiniz. Dünyanın neresine giderseniz gidin, çiftçiler kendi ülkelerindeki insanları beslemekle kalmıyor. Bunu ihraç ederek gelirlerini artırıyorlar. Biz bundan 15-20 sene öncesine kadar dünyada kendine yeterli besin maddesi üreten 7 ülkeden birisiydik. Bugün en çok ithalatlarımızdan bir tanesi tarım ve hayvancılıkta. Et de ithal ediyoruz, hayvan da ithal ediyoruz. Maalesef tarım ürünü de ithal ediyoruz. Ümit ederim ki hükümet bizim bu sesimize kulak kabartır. Bizim derdimiz hükümeti yerden yere vurmak değil. Bizim derdimiz onların dikkatlerini çekmek. Bizim söylediğimiz konularda fikir teatisinde bulunmalarını istiyoruz. O kadar. Çiftçiyle konuşun. Çiftçilerin, besicilerin temsilcileriyle görüşün. Onlar eğer rahatsa bu yolda devam edin. Rahat değilse mutlaka kendinize bir çeki düzen verin. Ama şunu da söylüyorum. Affınıza sığınarak söylüyorum. Sakın yalakalara sormayın. Yalakalara sorarsanız onlar efendim ne güzel söylüyorsunuz. Sizden daha iyi kim yapabilir derler. Buna da aldanmayın. Hükümetin gözü açık olacak ya. Tabii daha fazla çok şey söylenebilir de bugünlük bu kadar yeter kanaatindeyim. Arkadaşlarımızın soruları olursa onlara da cevap vermeye çalışırım. Teşekkür ediyorum. Evet. Buyurun oradan. Evet. Evet. Hayır, ben öyle bir şey açıklamadım. Ya siz gazetecisiniz ya, el mübarek. Ben şimdi geçenlerde bana aynen böyle birisi geldi. Yok hiçbir zaman biz İstanbul'da kendi adayımızı çıkardık. Kendi adayımızı destekledik. Ekrem İmamoğlu'na veya başka hiçbirisine destek verdiğimizi söylemedik. Hiçbir zaman. Ha biz efendim Ekrem İmamoğlu'nun 31 Mart seçimlerinden sonra bir mağduriyet yaşadığını düşünüyor musunuz? hadi onu söyledik. Biz seçimlerin iptal edilmesini doğru bulmadık. Yani Yüksek Seçim Kurulu'nun vermiş olduğu karar doğru bir karar değildir dedik. Siz 20 liralık bir banknotun 5 lirasını geçersiz sayamazsınız ya. 20 lira bir bütün olarak 20 liradır. Öyle dedik. Ancak neticede seçime gidildi. Onu önleyecek halimiz yoktu. Kendi adayımızı gösterdik. Ancak vatandaş birdenbire benim şahsen tahminlerimizin çok üstünde Ekrem İmamoğlu